Eğer kadın manada olan bir kadın değilse, hastalıklı bir kadın tipi ise, standart ve kanalı dar bir kadın tipi ise, bir erkeğin daha alt ihtimal bir kadının varlığında büyümüş olduğunu bir kere yalnızlığı seçişinden anlayabilirsiniz. Bir kadın bir erkeğe narsist diyorsa, bir kadının bir erkeğe narsist diyebilmesi için kadınlara buradan sesleniyorum. Eğer yaşamınızda olan bir erkekle ilgili o narsist diyorsanız ve narsistik davranışları var diyorsanız, onu narsist görüyorsanız bilin ki bu egosunu aşabilen, egosunu yenebilen, egosunu törpüleyebilen erkek gibi ve gerçek bir gemi falan olmak istiyorsa spiritüel yolculuğa çıkması gerekecek ve ya da böyle bir kadının varlığında, okyanus olan bir kadının varlığında kalabilme yeteneğini geliştirmesi gerekecek. İlişki bilinci eğitiminde 9. bölümdeyiz. Eğer bu videoyu YouTube'dan izliyorsan ilişki bilinci eğitimine hemen aşağıdaki linki tıklayarak kavuşabilirsin. Evet, bu videoda daha önce söz verdiğim üzere ikinci model erkek tipinden bahsedeceğim. İkinci model kadın tipinin yetiştirdiği erkek tipinden. Yine hatırlatıyorum, do, re, mi, fa, sol, la, si bütün spektrumu düşündüğünüzde binlerce ihtimal var. Ben en üst ihtimal ve en alt ihtimali anlatıyorum. Aradaki ihtimaller de tabii ki mevcut. En üst ihtimalde %30 egosuyla var olma çabasında olmayan, insani olarak bir şey olma çabası olmayan, ruhani ve manadan bir hayat yaşayan ve aslında bir bakıma zihninde, bilincinde bu dünyayla işi olmayan, kendi varlığında Yaradan'la paylaştığı hakikatte sevgiyi, ışığı, mutluluğu bulmuş olan ve dünyadan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin sahibi olan bir kadın tipinden bahsediyorum doğu ihtimalinde. Ve tabii ki aşağı doğru değişik versiyonları var bunun. Alt ihtimalde de her şeyi dünyadan bekleyen, aslında bir bakıma dilenci dediğim ve dilenciye dönüşmüş, kendi varlığı içi kuruduğu için ve içi kuru olduğu için, kanal dar olduğu için, Yaradan'a kanallık edemediği için yaşamını cennete dönüştürememiş, bolluğun, bereketin, ışığın, sevginin, şifanın kanalı olamamış. Bu nedenle kendi bedeninde sağlık problemleri deneyimleyen, yaşamında sağlık problemleri olan, yaşamında eksiklikler olan, yaşamını bolluğa, berekete, zenginliğe dönüştürememiş, ailesini üst seviyeye taşıyamamış, çocuklarını üst seviyede geliştirememiş falan bir kadın tipinden bahsediyoruz. Çünkü ruhani olarak ve mana aleminden bahsediyorsak, ruhani olarak, içsel olarak, bilgelik anlamında tabii ki de bir kadının varlığında çocuk büyüyor ve gelişiyor. O kadının varlığında o kadın enerjisinin, dişi enerjinin varlığında olmayan çocuklarda tabii ki de gelişmiyor. Ve tabii bu böyle bir, yani daha daralmış bir ihtimalde egosuyla var olmaya çalışan, bu nedenle de erkeğin yanında %9 ruhsal gücü olmadığı için, içi kuru, çünkü sıfır diyelim en uç ihtimalde. İçi sıfır, yani %70 güçlü olacağı alanda vakit harcamadığı için, oraya yatırım yapmadığı için o %70'i sıfırlamış. Böylelikle sadece 30 değerinde bir kadının yanına 70 değerinde, egosu 70 çünkü erkeklerin %70 ego ve %70 insan onlar. Bir erkek geldiğinde o kadın erkeğin yanında hep daha değersiz. Ve bunu o kadın tipinin veya o erkeğin %70 olan erkeğin konuşmasına bile gerek yok. Çocuk, erkek çocuk ya da kız çocuk anne babaya baktığında, eğer kadın manada olan bir kadın değilse, hastalıklı bir kadın tipi ise, standart ve kanalı dar bir kadın tipi ise, sadece %30 insan olan bir kadın, insan olan bir erkekle birlikte baktığında çocuk, erkeğin daha değerli olduğu dinamiğini deneyimliyor çocukluktan itibaren. Ve bu bilincine bir şekilde farkında bile olmadan yerleşiyor. Zihnine erkek kadının 2 katı değerde, erkek kadından daha becerikli, erkek kadından daha güçlü, erkek kadından daha iyi yerleşiyor. Ve böylelikle zaten bu ihtimalin içinde ben bazen erkeklerin kendi hemcinslerine karşı daha fazla duygu beslediklerini de görüyorum. Çünkü hemcinsine hayranlık besliyor, duyuyor. Kadınlara o kadar hayran değil. Çünkü kadını
küçük bir alt ihtimal olarak görüyor ve genelde bu tiplere bakıldığı zaman bu tür erkekler yalnız kalmayı seçebilen, çünkü yaşamını kadının varlığında yaşamının nasıl dönüştüğünü deneyimlemediği için, yani annesiyle böyle bir şeyi deneyimlemediği için kadının ve dişi enerjinin nasıl her şeyi 10 katına, parayı, sağlığı, şifayı, güzelliği, her şeyi 10 katına çıkardığını deneyimlemediği için yalnız kalabilen erkekler. Şimdi birincisi, bir erkeğin daha alt ihtimal bir kadının varlığında büyümüş olduğunu bir kere yalnızlığı seçişinden anlayabilirsiniz. Yani bir erkek gelmiş 30'una, 35'ine hala evlenmemişse muhtemelen çok büyük bir dişi enerjinin varlığında büyümemiş. Çünkü o dişi enerjiyi bir kere tatmış bir erkek. Yani benim eşim mesela ilk evliliğini 23 yaşında yapmış. Çünkü dişi enerjinin ne olduğunu bildiği için yalnız kalmak istemiyor. Yani bir şekilde o dişi enerji kendinde olmayan, çünkü kanal olan kadında sahip olduğu, kanal olan kadının sahip olduğu dişi enerji ve o kanaldan akan dünyaya, o kadının burayı cennete dönüştürüşü ve her şeyi arttırışı ve hakikatle olan bağı ve hakikati görme yeteneği ve aile olarak alınacak kararlarda son sözü söylemesinin öyle büyük bir faydası var ki, yani eğer o kadın hayatınızdaysa, böyle anneleri olan erkekler varsa şu an izleyen, çok nadir olmakla birlikte, yani o kadın son sözü söyleyen kadın oluyor. Gösterdiği yönde gidersen mutlak her şeyin artıyor ve yani ne ailede para problemi kalıyor, ne bir şifa problemi kalıyor. Bütün hastalıklar iyileşiyor, herkes iyileşiyor, bolluk bereket içinde, zenginlik her geçen gün artıyor, ailenin varlığı artıyor, mal varlığı artıyor, ailedeki şifa artıyor, güzellik artıyor, neşe artıyor, sağlık artıyor, her şey artıyor. Şimdi erkek böyle bir kadınla büyümediyse, hayatında evin içinde böyle bir kadın tipi yoksa, bir kere bu kadın tipinden habersiz. Ve bu kadın tipinden habersiz olduğu için onun deneyimlediği kadın tipi erkeğin yarısı olan ve pek de bir değeri olmayan bir kadın tipi olduğu için şöyle bir algıda, kadın hayatımda olsa ne olur, olmasa ne olur? Ve öğrencilerim içerisinde böyle öğrencilerim oldu. Yani gerçekten de, yani kadın olsa ne olur, olmasa ne olur? Hani ben de onlara şöyle demek zorunda kaldım. Sen demek ki hiç henüz gerçek bir kadının varlığında olmamışsın. Çünkü hakiki bir kadının varlığında sen birkaç gün veya birkaç hafta geçirseydin, nasıl onun sihirli değnek gibi sadece yanında duruşu, nefes alışı, varlığıyla orada oluşunun her şeyini, işini, gücünü, mal varlığını, her şeyini nasıl arttırdığını, nasıl seni şifalandırdığını, nasıl hayatına ışık tuttuğunu, nasıl seni hatasız bir yaşama yönlendirdiğini deneyimlemiş olsaydın, biliyor olsaydın, böyle bir kadına aramaya başlardın ve böyle bir kadını bulmak isterdin ve o kadının enerjisinden faydalanmak için de çok erken yaşta muhtemelen onu bulmuş olurdun. Dolayısıyla çok erken yaşta ciddi evlilikleri veya ciddi birliktelikleri olmayan erkekler böyle kadınları tanımadıkları için ve kadını annesi tarafından kadını tanıyış şekilleri ikinci değerde bir insan olarak tanıdıklarından ne gerek var ki, ve bu erkekler bazen diğer erkeklere de duygusal bağ kuruyor olabilirler. Duygusal bir şey hissediyor olabilirler. Onlarla cinsel ilişkiye girmek de isteyebilirler bu arada. Böyle bir dinamik olmaya başlıyor ve kadınlara da bu erkekler kadınlarla birlikte olduklarında da bilinçaltına erkek 7, kadın 3 hayat deneyiminde bu var. Güçsüz bir kadın modeli olduğu için önünde, güçlü kadın modelinden haberi olmadığı için çocukluğunda en azından kadınla ilgili kafasına yerleşen şey, kadın erkekten daha beceriksiz, kadın erkekten daha güçsüz, daha değersiz bir insan. O yüzden de erkeklerle bir arada olmayı daha çok tercih eden, erkekleri kadınlardan daha değerli bilinç altında gören, böylelikle kadınlara çok değer vermeyen, bir gecelik sadece boşalmak için kadınları bir, hani boşalacağı bir araç gibi, yani hani bazen diyorum ya, şişme bebek gibi kullanan ve gerçekten de şişme bebek kadınları bulan diyeyim. Hani bir şekilde aynen annesinin yansıması olarak annesi gibi daha az güçlü ve kullanabileceği kadınlar bulan ve o kadınları da işte bir gecelik, iki gecelik kullanıp bırakan, çok onlara değer vermeyen, ilişkide ben
daha önemliyim diyen, ataerkil ve narsistik davranışlar içerisinde olan kadınların narsist o dedikleri erkek tipine dönüşüyor. Bir kadın bir erkeğe narsist diyorsa, bir kadının bir erkeğe narsist diyebilmesi için bir kere egosunun, kadının egosunun, yani kadının egosu zaten çok küçük, %30 da, kadının ruh sağlığından çok kopmuş olması gerekiyor. Yani kadınlara buradan sesleniyorum. Eğer yaşamınızda olan bir erkekle ilgili o narsist diyorsanız ve narsistik davranışları var diyorsanız, onu narsist görüyorsanız bilin ki bu siz yeterince güçlü olmadığınız için öyle gözüküyor. Çünkü hakiki gücünün farkında olan, ruhsallığını ve o bolluğu, bereketi, şifayı, güzelliği getiren, masaya getiren bir kadın, kendi değerini bilen bir kadının önüne bu şekilde yetişmiş ve henüz daha o dişi enerjinin gücünden haberi olmayan ve işte narsistik davranışlar içinde algılanan ve ben diyen, erkeği kadından daha değerli zanneden bir erkek tipi karşısına oturduğu zaman bir kere o kadının varlığı o erkek tipini allak bullak ediyor. Hatta paramparça ediyor. Yani erkek egosunun ilk defa belki de öyle bir kadınla karşılaştığında bu tür narsistik dediği çoğunluk kadının, standart kadının kendi gücünün farkında olmadığı için, kendi güçsüz olduğu için ego dünyasında var olmaya çalışan, ruhu içi kurumuş, sıfırlanmış, ruhu sıfır olan ve işte egoyla, %30 egoyla küçücük bir varlık, bir insan olarak olmaya çalışan kadın tabii ki de erkeğin o %70'i sahip çıkışı ve erkeğin kendini güçlü görüşü ve erkeğin algısındaki ben kadından daha güçlüyüm gerçekliği diyeyim, yaşadığı, yaşamının ilk dönemi anneyle geçirdiği ilişki sebebiyle onun altında ezilen kadın başka şeyler yapıyor. Oradaki dinamiğe de birazdan değineceğim. Böyle bir erkek tipi, benim gibi bir kadın tipiyle ruhsal bağlantısı olan, manada olan ve manadan güç alan, %70'i oturmuş Rahim ve Rahman birleşmiş bir kadının karşısına çıktığında bir kere bir afallıyor. Ve bu tür kadını kendinden daha aşağıda gören erkek tipleri böyle bir kadının nasıl olduğunu bir kere beyinleri anlamıyor. Çünkü anne de onu görmedi ya ve hayatında bu yok ya. O kadın onlara çok ütopik geliyor. Yani sanki bir bence biz öyle erkeklere AI gibi falan geliyoruz. Yani o kadar yapay ve o kadar imkansız ki yani uzay ötesi hani ben burada dünyadayım o ayda gibi falan gözüküyor o erkeklere. Bazen sohbet ettiğimde öyle düşünüyorum. Yani hani böyle bir şey olamaz yani. Hani gerçek değilsin sen diyecek neredeyse yani. Çünkü beyni almıyor. Öyle bir deneyimi yok anneyle. Sonra anneyle öyle deneyimi olmadığı için annesi gibi kadınları seçmiş. Hep kendinden güçsüz kadınlar. Zaten kadın hayatında olsan olur, olmasan olur demiş. Her şeyi kendi başarmaya çalışmış. Kadının varlığından beslenme diye bir şeyi deneyimlememiş. Sonra bir anda o kadının varlığına bir giriyor. Bir afallıyor. Çünkü o kadının varlığında oldukça işte bir yerlerden bir şeyler artmaya başlıyor, şifalanmaya başlıyor, kendini daha hissediyor. Bir anda hakiki sevgiyle bağlantı kurmaya başlıyor, ışık tutuluyor hayatına, kendiyle ilgili yüzleşiyor, bilgeleşiyor, derinleşiyor ve bir anda panik oluyor. Yani hep küçük göllerde yüzmeye alışmış ve annesiyle küçücük bir su birikintisi, hani belki küvet hatta, belki göl deneyimlemiş bir erkek bir anda okyanusa çıktığında yani bir şeye benzetiyorum ben bunu, bir süs balığını sen, çünkü süs balığı gibi küçücük bir kavanozun içinde büyümüş o. Yani hani küçücük bir kavanozun içi çünkü o daralmış, içi kurumuş kadın tipi küçücük bir kavanoz. Şimdi orada yetiştirmiş onu o küçücük bir kavanozda ve o küçük kavanozlara alışkın, o küçücük akvaryuma alışkın ve o akvaryumun dışına alışkın değil. O yüzden de habire bir akvaryumdan öbürüne sıçrıyor. Ve yani gerek yok diyor, istediğim kadar sıçrarım. Bu kadınların hepsi sonuçta benim boşalmam için araçlar. Bir kadının hayatımda olmasına da gerek yok. O yüzden de aynı anda 3-5 kadınla birlikte olmak, işte aynı anda işte ya kadınları bir eşya gibi görüyor. Çünkü annesi ile deneyim bu yani. Annesi eğer ruhsal derinliği yoksa, hakiki bir değer değilse, kutsal değilse o da bir eşya olduğu için kadını eşya olarak algılayan bilincine erkek kadından daha değersiz diye, kadın erkekten daha değersiz yetişmiş zaten. Ve o küçücük kapta hep yetiştiği için süs balığı, o süs balığı tabii bunlar çok da güçlü erkekler de olmuyor.
süs balığı, ruhsal gücü de gerekli çünkü erkeklerin. İşte bir akvaryumdan öbürüne atlıyor. Sonra bir anda yanlışlıkla, çünkü hani onun realitesinde yok ama hayat bir şekilde bir gün karşılarına çıkarabiliyor. Bir okyanusa düştüğü an bir kere yönünü kaybediyor. Bir kere dağılıyor ve o dağılmak onlara iyi gelmiyor. Yani bir şekilde tamamen dağılıyor ve gerçekten de böyle hani bir kadına aşık olup kafayı takıp tamamen dağılan ve kafası dağılan ve ne yapacağını bilmeyen ve kafamı toplayamıyorum, odaklanamıyorum demesi bu yüzden erkeklerin. Çünkü özellikle böyle bir kadın varlığında büyümüşse, okyanus olan bir kadının varlığına girdiği zaman egosu un ufak oluyor. Hiç daha önce görmediği bir tavırla karşılaşıyor. O kadın küçük kadınlara alışkın. O kadınlara ben seni istediğim zaman ararım, orada kenarda bekle ben aradığımda gelirsin falan demeye alışmış. Şimdi karşısında öyle bir kadın yok. Son sözü söyleyen ve hakikatin farkında mana aleminden bir kadın var. Yaradanın sözünü mırıldayan. Yani sen ona benim istediğim gibi olacak diyemezsin. Çünkü zaten sen bunu derken bile onun okyanusunun içindesin. Dolayısıyla sen bir şey isterken bile o istediği için isteyebiliyorsun. Senin bir şey istemen bile o izin verdiği için oluyor. Sen o izin vermeden bir şey isteyemezsin bile. Sen o izin vermeden bir şeyi konuşamazsın. İzin vermeden bir şey söyleyemezsin. Ve gerçekten kadının varlığında okyanusun varlığına giden erkek o istemeden bir şeyi yapamayışı, kendi kafasının dikine gidemeyişi, nasıl o okyanusun esiri oluşu da bayağı bir bocalıyor. Ve tabii ki eğer o kadına diğer küçük kadınlara yaptığı gibi bir muamele yaparsa da çok terslendiği ve masadan atıldığı, çünkü o kadın rüzgar gibi şöyle yapıp elinin tersiyle, yani okyanustaki dalga çok büyük çünkü yani o küçücük bir akvaryumun içerisinde dalga bile yok, yani durgun bir su birikintisi içinde yaşamış bir okyanusa o balık düştüğünde, okyanus bir dalgalandığında, yani o sonsuz dişi güç olan, içi Rahman'la dolu bir rahim, Rahman da duyguların tamamı, bir duygu birikintisi olan kadın bir kükrediğinde ve o dalgalanma bir başladığında o dalgalar onu öyle bir dibe atıyor ki ve ondan sonra da kadın zaten bir eliyle böyle şöyle bir atıyor ve diyor ki sen bu olmaya devam edeceksen, hadsiz ve kendini bilmeyip bunu tanımamaya devam edeceksen, karşındakinin ne olduğunu anlamamakta direteceksen, okey anlıyorum, seni öyle bir anne yetiştirmiş ki sen bu formu bilmiyorsun, Do formunu bilmiyorsun, anlıyorum. C formuyla yetişmişsin çünkü, ama belli bir yaşa gelmişsin, belli bir olgunluktasın. Artık bu karşındakinin ne olduğunu anlamak için bir adım atabilirsin. Ve bu adımı atabilen erkekler var bence. Yani bir şekilde o kabuğunu yırtan. Burada tam kelime kabuğunu yırtmak. Benim çok yakın, kulakları çınlasın, Türkçe bilmiyor ama çok yakın arkadaşlarımdan biri, sevgili Luke, kendi çok yoğun bir ruhsal yolculuğa çıktığı için her şeyi bırakıp işte ormanda yaşayıp birkaç sene ormanda kalıp çok derin, kendisi çok derin bir spiritüelliği olduğu için o güce sahip olan bir kadını handle edebilecek bir seviyeye gelmiş mesela, yani hani o gücü tanır bir seviyeye kendi getirmiş. Erkek kabuklarını kırdığında aynen Mevlana gibi veya işte bildiğimiz birçok egosunu aşabilen, egosunu yenebilen, egosunu törpüleyebilen erkek gibi o egosuna kapılmayan ve hazır olan, evet ben bir sonraki seviyeye hazırım. Evet ben kendi yapabildiğim bu kadarsa dişi güçle birlikte sonsuz yaratım süreciyle neler yapabileceğimi görmeye hazırım diyebiliyorsa ve bu formülü anlıyorsa, o zaman o kabuklarını kırabilir ve kabuklarını kırıp o süs balığı olmaktan çıkıp bir cavsa dönüşebilir, okyanusta ustaca yüzen ve bu dalgalar geldiğinde inip çıkıp tekrar yukarı, inip çıkıp tekrar yukarı çıkabilir. Ben bunu biraz şeye de benzetiyorum, gemilere de benzetiyorum. Mesela daha dar bir varlığı olan, ruhsal gücü olmayan güçsüz bir kadının varlığında yetişmiş bir erkeğin gemisi çok güçsüz ve o gemiyle, o yani sadece egosal güçle hayatında bir şeyler yapmaya çalışıyor ve o yüzden de işte kazancı bir, sağlığı bir, işte algısı bir, bilgeliği bir. Niye ben bir türlü üst seviyeye çıkamıyorum? Niye ben bir türlü toplumun üst kesiminden biri olamıyorum? Niye bir türlü bir isim olamıyorum? Niye bir türlü bir marka olamıyorum? Niye işte 40 yaşına geldim hala daha istediğim saygınlığa ulaşamıyorum? Bunu merak ediyor. Çünkü bu, yani erkeğin upgrade edilmesi, üst bir seviyeye çıkması
sadece okyanusa geçtiğinde olabiliyor. O küçücük gölette yüzmeye devam ederse olmuyor. Mesela niye ben kendi adıma, eşim daha 23-24 yaşında işte Çukurova Holding'in başına geçmiş ve işte çok üst düzey bir yönetici olmuş, çok saygıdeğer, daha 20'li yaşlarda, yani Türkiye'nin en üst seviye insanlarından biri olmuş. Aslında o anneyle büyüdüğü için, o annenin varlığında, çünkü kadın saygınlık getiren kadın, değer getiren kadın, mana getiren kadın, manalı bir erkeğin manalı bir adama dönüşmesi, bir marka olması, bir yıldız olması, toplumun üst seviyesinde lider insanlardan biri olması tamamen annesi ya da eşi ve yaşamında birlikte olduğu kadınla ilgili. Okyanusta oldukça gemi güçleniyor ve okyanusun varlığında güçleniyor. Mesela benim işim o yüzden bir okyanus denizaltısı, yani hani ne kadar dalga iniş çıkış olursa olsun sağlam kalabilen, artık o gemi bile değil. Yani hani gemi denizaltı, hani gerektiğinde denizaltı olan, gerektiğinde su yüze çıkan, o kadar çok alışmış ki o okyanusa, gerçekten bu okyanus ne kadar büyük dalgaları olursa olsun hiç etkilenmiyor ve o yüzden de bunun yansıması gerçekten işte Türkiye'de lider bir isim, iş hayatında, iş dünyasında, toplumda çok üst seviyede saygınlığı olan bir adam bu kadınla ilgili. Dolayısıyla bu şekilde büyüse bile erkeklerin spiritüel bir yolculuğa çıkarak, mucize kursuna gelerek, Nevşehir Enstitü müfredatından faydalanarak, benim varlığımdan eğitimlere gelip faydalanarak kabuğunu kırıp tekrardan gemiyi inşa edip o gemiyi bırakıp, yani o süs şeyi, balığı olmayı bırakıp gerçekten güçlü bir şey veya işte evdeki böyle minyatür bir gemi olmayı bırakıp gerçek bir gemi, hatta denizaltı, gerçek bir böyle şey filo ve gerçek bir gemi falan olmak istiyorsa spiritüel yolculuğa çıkması gerekecek ve işte böyle bir ya da böyle bir kadının varlığında, okyanus olan bir kadının varlığında kalabilme yeteneğini geliştirmesi gerekecek. Şimdi diğer ihtimale girdiğimizde de bu tür erkekler genelde ama bu tür kadınlarla karşılaşmıyor. Yani ne zaman karşılaşıyor onu da söyleyeyim. Eğer erkek çok ambitious'sa, çok hırslıysa, yani hedefleri çok yüksekse, yani içinde bulunduğu ailede işte anneden bunu almamış, işte baba da belli ve bu aile standart bir aile. Zaten kadın standart bir kadınsa ailenin standart olmaması mümkün değil. Yani kadın standart bir kadınsa ailenin standart geliri olur, standart bir yaşamı olur, aile herkes gibi olur. Toplumun üst kesimine aileleri ve erkekleri çıkaran kadınlardır arkadaşlar, altını çiziyorum. Ya anne ya eşiniz sizi en üst seviyeye çıkarıyor. Kendi kendine erkek bunu yapamıyor. Dolayısıyla eğer erkek böyle bir kadının varlığında büyümüş olsa bile, eğer erkek çok hırslı bir erkekse, eğer üst seviyeye sıçramak istiyorsa, iş hayatında, özel hayatında, lider olarak üst bir insana dönüşmek istiyorsa, bunu ya çok derin spiritüel pratiklerle yapabilir ya da ve tercihen bir dişi hocayla, benim gibi bir hocayla, işte bu yüzden işte Gökhan ve birçok erkek öğrencimin de kulakları çınlasın. Bunu çok iyi bilen erkek öğrencilerim var. Hatta sevgili Gökhan, ben işte galiba bir videolardan birinde de bunu çekmişler. Ben işte tek sayılarda Umre'ye, çift sayılarda Nevşehir'e geliyorum diye. Çok doğru, mantıklı bir şey yapıyor aslında. Mucize kursuna her 2 senede bir gelerek, benim varlığımda oturarak, çünkü ne olduğunu çok iyi biliyor. Oradan nasıl beslendiğini, oradan nasıl alması gerekeni aldığını, gösterdiğim yolda ilerleyen müfredat öğrencileri ruhsallıkla, erkekler egolarını törpüleyip, egolarını kırıp, ego kabuklarını kırıp, aslında benim yaptığım, yani Nevşehir Enstitüsü'nün yaptığı erkek öğrencilerimizle hastalığı olan, ruhsal varlığıyla, mana alemiyle bağlantıda olmayan, bir erkek gibi olan kadınların yetiştirdiği, daha alt standartta hayatları olan ve daha yüksek standartta her anlamda, sevgi olarak, saygınlık olarak yüksek standartta bir seviyeye çıkmak isteyen erkekleri egolarını nasıl kırıp, süs balığı olmaktan nasıl çıkıp veya işte süs gemisi, teknesi olmaktan çıkıp gerçek bir gemiye nasıl dönüşeceklerini öğretiyorum ve egolarını un ufak edip, çünkü okyanus onu yapıyor,
ilişkilerde de olsun. Ve ben bunu öğretimle yapıyorum, öğrettiklerimle yapıyorum. Erkeğin egosunu un ufak edip, paramparça edip, hazırsa da değilse de, çünkü okyanus bunu yapıyor. Hazırsan da değilsen de, eğer hazır değilsen kesin paramparça oluyorsun. Çünkü gemi güçsüzse, sen orada küçücük bir gölette yüzen gemiyle okyanusun içine atlıyorsan un ufak oluyor. Ama oradan yeni bir ihtimal doğuyor. O yeni ihtimale hazır olan erkekler de zaten benim eğitimlerime geliyor veya yeni ihtimale hazır olan erkeklerle, eğer eşimle olmasaydım erkeklerden biriyle belki de olurdum. Çünkü böyle kadınlar yeni ihtimal, daha üst ihtimal, daha hırslı olan, üst seviye isteyen erkeklerin de egosunu aşabilmiş eşleri ve yanlarındaki hayat arkadaşları olabiliyor. Şimdi bu erkeklere baktığımız zaman tabii ki de çoğunluğu, dünya çoğunluğu bunu yapamıyor. Yani böyle bir daha alt seviyede, daha kanal olmayan, daha şifa gücü, yaratıcılığı az bir kadının, dar, içi kurumuş bir kadının varlığında yetişen bir, bunu kötü anlamda söylemiyorum bu arada, realist bir şekilde söylüyorum. Her erkek bunu yapmayı seçmiyor. Ve her erkek egosunu yok etmek, yeniden doğmak, yani her erkek yeniden doğmayı seçmiyor diyeyim. Ve o yüzden de bu erkekler standart, normal, daha böyle bir kadın tipi değil, do kadını değil, re mi fa sol la si, la ve si gibi bir kadını seçiyor. Yani yönetebileceği, yani kullanabileceği. Orada tek problem şu oluyor: böyle bir kadını seçiyor, fakat böyle bir kadını, öyle kadınlar da çok olduğu için ve o kadını değerli görmediği için ve o kadının zaten değeri olmadığı için, neden o kadınlardan bir tanesiyle birlikte olmalıyım? Onun kafası almadığı için genelde evlenmemeyi, bekar kalmayı ve çok eşli olmayı seçiyorlar. Bir sonraki bölümde de bunu anlatacağım ve sonra da bu ilişki dinamiklerini nasıl değiştirebiliriz, istediğimiz sonuçları nasıl alabiliriz onu anlatacağım. Görüşmek üzere.